Bilinç gerçekten beynin ürettiği bir şeyse neden hala en temel soruyu cevaplayamıyoruz? Neden milyarlarca nöronun elektriksel faaliyeti bir anda içeriden hissedilen bir deneyime dönüşüyor? Ve daha rahatsız edici soru şu: ya beyin bilinci tamamen üretmiyorsa? Ya yalnızca onu düzenliyor, filtreliyor ya da daha büyük bir sürece bağlanıyorsa? Çoğu insan için cevap basit görünür. Beyin çalışır, bilinç oluşur. Beyin durur, bilinç kaybolur. Bu çerçeve büyük ölçüde doğrudur. Beyin hasarı, anestezi, uyku, koma ve dikkat bozuklukları bilinç durumlarının beyinle doğrudan bağlantılı olduğunu güçlü biçimde gösterir. Ama burada da bir problem var. Bu bulgular beynin bilinçle bağlantılı olduğunu gösterir. Fakat bilincin neden var olduğunu tek başına açıklamaz. İşte bilinç araştırmalarının en çetrefilli noktası buradadır. Beyin bilgi işliyor olabilir, karar veriyor olabilir, hatta kendini modelleyip çevreyi tahmin ediyor olabilir. Ama bütün bunlar neden bir iç deneyimle birlikte geliyor? Kırmızıyı görmek neden sadece dalga boyu hesaplamak değil de gerçekten kırmızıyı görmek gibi hissediliyor? Acı neden yalnızca bir sinyal değil de can yakıyor? Klasik nörobilim bu sorunun etrafında çok şey açıklıyor. Ama öznel deneyimin neden ortaya çıktığı sorusu hala açık. Tam bu noktada bazı araştırmacılar daha geniş bir ihtimal tartışmaya başlamıştır. Bilinç yalnızca beynin içinde üretilen kapalı bir olay değildir. Ve bu bağlamda beyin, evrende daha temel olan bazı bilgi düzenleriyle etkileşen bir sistemdir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Bu bilinç kesin olarak evrene yayılmıştır demek değil. Bu yalnızca teorilerin şu soruyu sorduğu anlamına gelir. Beyin bilinç için yeterli koşul olabilir. Ama tek koşul gerçekten bu mu? Bazı teorik modeller bilinci evrenin temel yapısıyla ilişkili bir süreç olarak ele almıştır. Buradaki ortak fikir şudur: maddeyi, enerjiyi ve bilgiyi ayrı ayrı düşünmek yerine bazı bilinç durumlarının daha derin fiziksel düzenlerden doğabileceği varsayılıyor. Bu modellerde beyin yalnızca sinyal üreten bir organ değildir. Aynı zamanda sinyalleri seçen, düzenleyen ve belirli örüntülere hassas hale gelen bir sistem gibi görülüyor. Bu yüzden bazı araştırmacılar şu benzetmeyi kullanmıştır: beyin bir ampul değil, bir alıcı verici olabilir. Bu tartışmayı ilginç kılan şeylerden biri de epifiz bezidir. Epifiz bez, beynin derininde yer alan küçük bir yapıdır. Ve en bilinen görevi melatonin salgısı üzerinden sirkadyen ritmi etkilemektir. Yani uyku-uyanıklık döngümüzle yakından ilişkilidir. Fakat araştırmacılar burada başka bir şey daha buldu. Epifiz bezde mikroskobik kalsit kristalleri tespit edildi. Bunların boyutu yaklaşık birkaç mikrometre ölçeğinde. Bu önemli. Kalsit bazı biyolojik yapılarda piyozoelektrik özellik gösterebilir. Piyozoelektrik bazı kristallerin mekanik baskı veya titreşim altında elektriksel yük üretmesi demektir. Bu doğada ve teknolojide yabancı bir fikir değil. Sensörlerde, mikrofonlarda ve biyolojik yapılarda benzer prensiplerle çalışan sistemler var. Epifiz bezdeki kristallerin önemi de burada ortaya çıkıyor. Eğer bu kristaller gerçekten işlevsel bir piyozoelektrik rol oynuyorsa, çevresel ya da bedensel elektromekanik etkilerle etkileşime girebilir. Kristallerin varlığı gözlemdir. Onların bilinçle aktif rol oynadığı iddiası ise henüz hipotez aşamasındadır. İşte burada daha önce bahsedilen popüler anlatı devreye giriyor. Bazıları bu kristalleri beynin dış elektromanyetik örüntülere hassas olabileceğinin işareti gibi yorumluyor. Ve bu yorum hızlıca kozmik anten fikrine dönüşüyor. Bu benzetme ilgi çekici çünkü hem biyolojiyi hem de fiziği, aynı zamanda bilinç sorusunu tek bir görsel metaforda birleştiriyor. Ama bilimsel olarak burada çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü elimizde şu an için şunlar yok. Bu kristallerin bilinçli deneyimi yönettiğini gösteren doğrudan deney. Kozmik ölçekte sinyalleri seçtiğini gösteren tekrar edilebilir ölçüm. Ve bu etkinin diğer tüm biyolojik açıklamalardan daha güçlü olduğunu gösteren net veri. Çünkü bilim bazen büyük keşiflere kesin cevaplarla değil, doğru sorularla yaklaşır. Yine de bu hipotezi neden ciddiye almalıyız? Çünkü bilim bazen büyük keşiflere kesin cevaplarla değil, doğru sorularla yaklaşır. Epifiz bezde kristal bulunması tek başına kozmik bilinç kanıtı değildir. Ama beynin bazı yapılarının düşündüğümüzden daha karmaşık, elektromekanik özelliklere sahip olabileceğini hatırlatır. Aynı şekilde evrensel alan ya da ortak bilinç alanı gibi teoriler bugün için yerleşik açıklamalar değildir. Ancak bunlar sinir bilimin hala tam olarak çözemediği bir boşluğa işaret eder. Bugün elimizde bilincin yalnızca klasik nöral ateşlemelerle açıklanıp açıklanamayacağı konusunda açık bir dosya vardır. Peki bu fikirler nasıl ciddiye alınır? Tek yol daha iyi deneyler. Örneğin epifiz kristallerin gerçekten piyozoelektrik özellikleri gösterip göstermediği doğrudan ölçülmelidir.
Bu kristallerin elektromanyetik etkiler altında nöral aktiviteyi değiştirip değiştirmediği test edilmelidir. Bu değişim varsa bunun bilinç durumları mı yoksa yalnızca hormonal ritimlerle mi bağlantılı olduğunu araştırmakta elzemdir. Ve en önemlisi aynı sonuçlar bağımsız laboratuvarlarda tekrarlanmalıdır. Bu bağlamda sonuç olarak belki de bilinç gerçekten beynin yaptığı bir şeydir. Ve belki de beyin daha derin bir fiziksel düzenin görünür hale geldiği yerdir. Şu anda buna net bir cevap verebilmek mümkün değil. Ama artık soruyu biraz daha iyi sorabiliyoruz. Sorun sadece beyin nasıl çalışıyor değil. Asıl sorun beyin gerçekliğin hangi katmanına erişiyor. Ve eğer bilinç sandığımız kadar yerel değilse o zaman bir sonraki soru daha da tuhaf. Evren yalnızca madde ve enerjiden mi oluşuyor yoksa bilgi ve deneyim de başlangıçtan beri denklemin içinde miydi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.